Karides Doktoru kanalından herkese merhabalar. Kendi yap bölümümüzde bugün birlikte karides kuluçka makinesi yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar kendin yap felsefemize uyusun diye mümkün olduğunca az malzemeyle bu işi yapmaya çalışacağız. Bu videoda ihtiyacımız olan şeyler 2 tane 10 mililitrelik, 1 tane 5 mililitrelik enjektör ve 1 tane bayan çorabı. Evet, şimdi yapıma başlayalım. Öncelikle 5 mililitrelik enjektörümüzün pistonunu çıkartıyoruz. Enjektörün gövde kısmını şunları kenara koyalım. Enjektörün uç ve son kısımlarını kesiyoruz. Bu kesme işleminde arkadaşlar falçata kullanabilirsiniz. Çeşitli aletler kullanabilirsiniz. Ucu tırtırlı bıçak kullanmak benim kolayıma geliyor. Bu nedenle bıçak kullanıyorum. Öncelikle 5'lik enjektörümüzün önünü ve arkasını kesiyoruz arkadaşlar. Burada başka bir büyük güçlü makaslar da kullanabilirsiniz. Evet, bu tarafını kestik. Şimdi diğer tarafını keselim. Evet, 5 mililitrelik enjektörümüzden 3,5 mililitrelik kısmını kestik. Bakın uçlarını mümkün olduğunca düzlemeye çalışıyorum. Düzledim. Şimdi 10'luk enjektörlerimin pistonlarını çıkartıyorum. Ve şu pistonun ucundaki siyah lastik kısımlarını alıyorum arkadaşlar. Bu lastik kısımları iki tarafından 5'lik enjektörü tutacak. Ve bizim yumurtalarımız bu haznenin içinde olacak. Ama tabii ki ne olması lazım? Su geçmesi lazım. O nedenle şu pistonun uç kısmını, yani şuradaki orta kısmını, tam orta kısmını kesiyorum arkadaşlar. Evet. Şu ortayı mümkün olduğunca boşaltabildiğimiz kadar boşaltıyoruz. Şu köşelerden belki biraz daha alabilirim. Evet, bu pistonumuz da hazır. Şimdi elimizde ne var arkadaşlar? 2 tane ortası boşaltılmış piston. Şöyle göstereyim. 2 tane ortası boşaltılmış piston ve bir tane 5 mililitrelik enjektör, 2 ucu kesilmiş durumda. Şimdi bu aşamada kadın çorabımızı alıyoruz arkadaşlar. Bu enjektörü içine 5 mililitrelik enjektörü içine sokuyorum. Bakın ucunu kaybettim. Biraz gerdiriyorum ve enjektörün dışından şu pistonu takıyorum arkadaşlar. Evet. Pistonu enjektörün dış kısmına taktım. Bakın ortasında çorabın delikleri ve böyle bir manzara var karşımızda. Şimdi bu çorabın fazla kısmını bir makas yardımıyla keseceğim yine. Mümkün olduğunca görsel olarak iyi olsun ve biz yumurtaları iyi görebilelim diye mümkün olduğunca ucundan kesmeye çalışıyorum. Evet, bir tarafımız hazırlandı. Üzeri piston lastiği ile kapatılmış durumda ve ortasında bayan çorabı. Bakın telleri attı. Çok aşırı gerdirmemek gerekiyor. Şimdi karşı tarafı için de aynı şeyi yapalım. Tam ortasını çorabın ortasından geçirdim. Üzerine pistonumu takacağım. Pistonu takma işlemi biraz zorlayabilir arkadaşlar ama ne kadar sıkıysa o kadar da güvenli demektir. O yüzden sıkı olması bizim için daha iyi. Evet, bu tarafta da pistonumu yerleştirdim. Şimdi keseceğim yine aynı şekilde.
Evet, şu anda elimizde bir tane beşlik enjektör kesilmiş. İki tarafı ortası delik onluk enjektör pistonlarıyla kapatılmış ve ortasında bayan çorabı olan bir haznemiz var. Yumurtaları koyacağımız asıl hazne bu. Şimdi sistemin kalanını yapalım. Şimdi onluk enjektörümüzün iki ucunu keselim arkadaşlar. Elinize batmaması açısından şöyle fazlalık ve sivri yerleri varsa onları alabilirsiniz arkadaşlar. Diğer ucunu da keselim şimdi. Bir 1,5 mililitrelikten kestim. Bana 7-8 mililitrelik bir uzunluk yeter. O yüzden şimdi 9 işaretinden kesiyorum. Hatta biraz daha geriden ondan keseyim arkadaşlar. Kestim, düzledim. Bakın bu onluk enjektörden sistemimizin üst kısmı. Şimdi bundan sonra yapacağımız tek şey beşlik enjektörü onluk enjektörün içine yerleştirmek olacak. Burada biraz güç kullanacağız. Sıkışacak çünkü arkadaşlar şu piston zaten buna göreydi. Şimdi biz onu biraz genişlettik. Ama daha önce de söylediğimiz gibi ne kadar geniş ve sıkı o kadar iyi. Şimdi pistonu sıkıştırma işlemine geçelim. Burada biraz zorlanacağız. Elinizle şu pistonun dışarıda kalan kısımlarını içeri doğru itin arkadaşlar. Evet. Benim sistemim şimdilik oturdu. Bakın şu anda elimizde şu şekilde bir sistem var. Üstte onluk enjektör, içinde kapalı sistem bir beşlik enjektör. Şu kısmını, bu kısmını arkadaşlar bir daha hiç açmayacağız. İsterseniz buralarını yapıştırabilirsiniz. Hatta bu sistemi direkt silikonla yapıştırarak da yapabilirsiniz. Ama ben en pratik yöntem, en evde bulunan malzemelerle yapalım istediğimiz için bu şekilde yaptık. Bu kısmını yapıştırabilirsiniz. Şimdilik oldukça sıkı, bakın kolay kolay çıkmıyor zaten. Biz ne yapacağız? Yumurtaları bu bölümden koyacağız. Burayla bundan sonra bir daha hiç işimiz yok arkadaşlar. O yüzden burayı kalıcı olarak yapıştırabilirsiniz. Bir sakınca yok. Şimdi hava hortumu girmesi için bir tane delik açmamız gerekiyor. Burada çeşitli aletler kullanabilirsiniz. Ben yine şu makasımın ucunu kullanacağım. Şöyle bir noktaya bir delik açıyorum. Evet, deliğimizi aşırı büyütmemeye dikkat edelim. Çünkü o zaman sabitlik olmaz. Bakın şuraya bir deliğimizi açtık. Bu arada çok güç uyguladığımız için arkası çıktı ama bu normal. Buradan hava hortumu sokacağız. Ve buradan yukarı doğru çıkan hava haznemizin içindeki yumurtaları yavaş yavaş hareket ettirecek. Deliğimizi hava hortumumuza göre ayarlayabiliriz. Burada kalıcı bir hava hortumu bırakabiliriz. Veya şu şekilde aparatlar var biliyorsunuz. İki hortumu birleştirmek için kullanılan aparatlar. Bunlardan bir tanesini de buraya sabitleyebilir ve bir daha çıkmasına engel olabilirsiniz. Deliğimiz biraz küçük olmuş. Biraz daha büyütmem gerekiyor arkadaşlar. Bakın şu anda sadece buraya hortumu bağlayacağım ve işlem başlayacak. Öncesinde deliği delip sonrasında burayı da takabilirsiniz. Şu anda her yönüyle malzemem hazır. Karides yumurtalarını şu an benim uygulamalı şekilde gösterebileceğim ölü dişim veya boş yumurtam yok. Ama inşallah olmaz diyorum ama mutlaka olacaktır. O zaman bu cihazın uygulamasını da göreceğiz arkadaşlar. Şu hazneyi açıyoruz. İçine yumurtaları koyuyoruz.
Burayı tekrar bir kadın çorabıyla veya çıkarttığımız malzemeyle kapatıyoruz. Ardından hava hortumunu buradan takarak direkt akvaryuma sabitleyip şuradan bir klipsle sabitleyip akvaryuma koyuyorsunuz ve cihazımız çalışmaya başlıyor. Uygulaması mutlaka denk gelecektir. Uygulama videosu da çekeceğim. Bu videoda sadece bu aletin hazırlanışını çektim. Gördüğünüz gibi şu an aletimiz kullanıma hazır. Şu haznenin içinde yumurtalar hareket edecek. Buradan giren hava yukarı çıkarken oluşturduğu negatif basınçla buradaki yumurtaların yavaş yavaş yukarıya doğru sekmesini sağlayacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Bir karides hobisinin mutlaka bulundurması gereken aletlerden birisi bence kuluçka makinesi. Hazırları da satılıyor, alabilirsiniz. Bu kısımlarını silikonla yapıştırıp daha da sağlamlaştırabilirsiniz. Ama ben bu videoyu acil durumlar için çektim. Her zaman yanımızda silikon bulunmayabilir. Şu sistemi bu şekilde bile kursanız veya şuraya bu malzemeyi koymadan direkt hava hortumunu da sokabilirsiniz. Şu sistem sizi içinde bulunduğunuz zor durumdan kurtaracaktır. Tek seferlik işinizi rahatlıkla görecektir. Kanala abone olmayı unutmayın. Sistemle ilgili sorularınız varsa bunları bana yorumlarda sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.